İnanılmaz iyi geldi. Kahvaltı. Bunun elektriğe takılan kısmı kutuların birinde. Tamam. Çok kaygan. Bence çevir tam sağ, ver geri, kalsın orada şuradan. Çıkarsın bence. 4x4'te mi? Evet. Güvenemiyorum. Önce yukarıyı deneyeyim. Tamam. Aşağı indik çıkamayız sonra. Tamam. Merhaba. Oh, çok güzel yanıyor. Şimdi yolumuz henüz çok uygun olmadığı için buraya çıkma koşulları biraz zorlu. Bu hafta yapamayacağız büyük ihtimalle ama en azından önümüzdeki haftaki hedeflerimizden birisi bir kepçeyle girip biraz burayı düzeltebilmek. Suzuki çıkabiliyor, çok sorun yaşamıyor. Aslında Kangoo da çıktı, onda da çok sorun yok ama Kangoo 4x4 değil ve üzerinde kış lastikleri var. Bir saniye, Fatih'e yardım gerekli. Sonuç olarak şu an buraya pek kolay kolay çıkamıyoruz. Özellikle Kangoo biraz yoruluyor. Biz de çok zorlamak istemiyoruz balatalarla ilgili sorun olmasın diye. Şimdi o yüzden Fatih önce bir ileri salıp sonra geri gelecek. Bir yandan da Vitara'nın ufak biraz büyük sayılabilecek aslında bir sıkıntısı var. Aşırı derecede yağ yakıyor. Biz valflerin oradan olduğunu düşünmüştük ama çok da emin değiliz. Ona da önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu kısım hep çok heyecanlı. Harika. Çok mu gittin? Yok, çok iyi oldu. Hayır, çok iyi. Tam istediğin gibi. Tamam. Tamam. İlk günden hemen işlere koyulmak için acayip motiveydik ama bir yandan da ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. Herhangi bir malzememiz de. Vitara'ya bir servis bulmamız gerekiyordu. Bir sürü evrak işi vardı ve sonsuz bir alışveriş listesi. Şu kapı da bana hiç yardımcı olmadı. Neyse, bir çıkalım da her şeye bakarız dedik. Lollipop'unla çok tatlısın. Ben hep tatlıyım. Sen hep tatlısın, Lollipop'unla daha tatlısın. Karpuzlu Lollipop, Meksika'dan. Acılı ayrıca. Evet, bir de acı. En kritik yer burası. Bu arabayla, gerçi bu da aşağı düşüyor. Şurayı da bir genişletmek gerekecek galiba. Aslında şu tarışı açacağız şurayı. Herhalde daha iyi olacak. Mükemmel. Piramidin en alt basamağından yeni bir hayata başlayınca nereye yapacaklar sorunsalını çözmek için ilk iş bir kerestecinin yolunu tuttuk. Şimdi buraya aslında talaş almak için geldik. Talaşların da burada olduğunu söylediler. Bizi de buraya gönderdiler ama kendi kendimize mi alacağız, o kısmı tabii anlamamışız. Ya da söylemedi mi? Biz mi hayal edemiyoruz, nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bahçeye yapacağımız geçici tuvaletimiz için. Tekrar gittik sorduk. Kendimiz alıyormuşuz. Para da ödemiyormuşuz. Ama dedik koyacak bir şeyimiz yok. Bize bu çuvalları verdiler. Sonra da dediler ki regalo, hediye, bedava, alın gidin. Hatta dedik ki biz çok uzaktık, anlaşamadık. Yemek yiyecekmiş adam. Alın gidin, yemek yiyeceğim dedi. En son almaya geldik öyle. Şimdi nasıl dolduracağız? Çünkü hiçbir şey bulamadık. Şöyle bir deneyeceğiz bakalım. Buyurun. Prenseslik günlerim sona erdi. Başladı.
Az daha koyabiliriz ya. Kapayacak mısın? Aslında ipimizle kapayabilirdik ama ip yok. Bandaj. Belediyeye gidip ikametgahımızı yeni evimize taşıdık. Yeni sim kartlar aldık. Bir de İspanyol numaralarımız oldu. Bu özellikle ahşap için. Bu da aynı şekilde mobilyalarda da kullanabiliyormuşuz. Bu da parlatmak için. Evin içinde böyle cila gibi galiba biraz daha. Evin içinde birkaç çeşit eski mobilya var. Onları da kurtarmaya çalışacağız bakalım. Listo. Bir de elektrik şirketine geldik neler gerekiyor diye eski ev sahibinden üzerimize alabilmek için bir kağıdı bize yazdılar. Yarın gelip bunları halledeceğiz. Tüp aldık. Ona diyorlar ki bonbon ya da bombona galiba. Bir sürü ismi var zaten hiçbirini söyleyemedik. Neyse sonra dediler ki burada her pazartesi günü çekiliş yapılıyormuş. Bu şeyimize işte fişimizin arkasında kopyasına şey yazıyorsun, adını, soyadını, numaranı. Çekilişte bir şey kazanırsan ne kazandığımızdan emin değiliz ya. Biletinde ne varsa işte ya öyle bir benzin kazanıyorsun ya satın aldığın üründen kazanıyorsun filan. Ya da başka bir şey dediler de biz anlamadık, kısmet. Bonbon ve bonbon çocuk. Böyle bağlıyoruz ki havaya uçmasın. Arazimizde düz yağ koyacak yer değil. Şimdi burası bizim köyümüzün benzincisi. Öğrendiğimize göre burada bir Bulgar Türk'ü çalışıyormuş ama biz ismini öğrenince, ki ben bunu Aysel gibi hatırlıyorum. Aynur mu? Türk bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Sonra burada içeri girdim. Burada da çalışan bir teyze var. Bayağı benziyordu yani Bulgar gibi. Gittim dedim ki kadıncağıza, siz İspanyol musunuz, Bulgar mısınız? O dedi ki ben İspanyolum. Ama biraz ayıp bir şekilde sormuş olabilirim belki. Gerçi burada hiç takılmıyorlar. Yani nerelisin, nesin, çünkü kaç çocuğun var, niye evlisin, niye çocuğun yok gibi soruları onlar sordukları için. Sana öyle sorular sorunca kimseye garip gelmiyor. Neyse sonra teyze dedi ki, burada dedi yok. Ben dedim ki başka bir kadın var mı peki Bulgar? O da dedi ki yok. Sonra dedi ki ama erkek var. Sonra işte işini yaptı falan, geldi yanıma diyor ki fısır fısır. Onun da karısı diyor tereyağcıda çalışıyor diyor. Eğer onu soruyorsan diyor burada değil diyor, çaprazdaki yerde diyor falan. Çok komikler. Ama böyle fısır fısır hakkında konuştuk. Sonra bize el bonbon verdi. Tüp. La bombona. Ha, la bon. Aman anlaşıyoruz işte. Bu arada el bonbon da şeker. Yani gidip böyle bayramlarda satılan küçük şekerlerden alırsanız onlar el bonbon. La bombona, bombonası da. Bu küçük ünlü büyük ünlü uyumuyla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var bizim burada ya. Bütün İspanyolca büyük ünlü uyumuna aykırı bir şekilde düzenlenmiş. Bazı kelimeleri söylemek, aslında %50'sini söylemek çok zor. E'lerle A'lar hep karışıyor bizde. Rodamiento. Ama lehçeden kolay. 2-3 ay olacak. Teyze dedi ki çok iyi konuşuyorsunuz. Kesinlikle katılmıyorum. Lehçenin telaffuzu daha kolaydı İspanyolcadan. Olabilir. Burada şey çok zor. Böyle biraz konuştukça daha hızlı konuşuyorlar. Sen konuştukça daha da hızlı konuşuyorlar. En azından Polonya'da hiç konuşmuyorlardı. Evet. Çok da sıkıntı olmuyordu yani. Yapı marketlerinin yolunu tuttuk. Kendimizi kaybetmeden şimdilik gerekli olan şeyleri aldık.
Oldu. Lambasını takmıyorum. Römorkla hiç çıkmadık. Ve çok merak ediyoruz. Dönebilecek miyiz? Yani tam evin girişindeki köşeye römorkla dönebilecek miyiz ondan emin değiliz. Dönebilirsek nereye park edeceğimizi de bilmiyoruz ama en kötü elde başa çıkabiliriz diye düşünüyoruz 2 kişi. Bakalım bir şekilde olur. Evet, burası 4x4'e attığımız yer. Evet. Hatta loba atayım. Bir de boşa Bir de vitese atsan iyi olur. Yürü bakalım. Gayet iyi. Yani en kötüsü bu işte. Evet. Şurası yavaşça çarpmaz belki ya. Yavaşça. Ha gayret. Evet. Evet. Geldi, geçiyor. Geçti lastik. Buradan geçti Al. mi? Evet. Harika. Geçti, çok iyi. Bravo! Bu da deli komşu. Bunlardan çok var. Çekil arkadaşım. Bu bir tık oyuncu. Bunun bir tane bayağı vahşisi var. Çok isteriz valla ama şimdi tam eve römorku sokmayı deneyeceğiz. Bir halledebilirsek. Tamam. Çok teşekkür ederiz ama ve isteriz yani hakikaten. Çok iyi olur. Tamam, görüşürüz. Sağ kurtarıyor. Süper. Helal olsun. Allah. Yürü be kaptan. Kim tutar seni? Oh. Bu da halloldu. Kolay oldu ama. En azından römork düz kaldı, biz yamuk kaldık. Da römork alalım bakarız. Oh. Bisikleti bu tarafa koyayım sonra bakarız. Önce römork. Ben de. Tamam duruyor. Al bir dakika. Tutuyorum. Tutabiliyor musun? Buraya, evet döndürüp arkasını. Oraya böyle salsak yokuş aşağı gider. Gider. Sonra da durur. Çünkü buraya kontrollü getirmek daha zor. Ne dersin? Buradan da arabayla çeker alırız. Aynen öyle. Seni alalım çünkü tahtaya ihtiyaç var. Yakala. Hoppa. Gayet iyi. Geçmiş olsun. Bu da bitti. Çok iyi. Hadi yemek yiyelim. Çok acıktık. Tüpüyle birasını
Bir arada taşıyalım. Yürü erkek. Paspasları yeni aldık. Hemen attım. Biraz nem olunca acayip kayıyor, yosun tutmuş. Oraları temizleyene kadar bir tarafımızı kırmamak için aldık. Çünkü sabah Fatih düştü. Öncesinde de ben düşmüştüm. Ay, yorulduk valla. Çok güzel. Evdeki eşyaları temizlemek üzere işe koyulduk. Otro lugar, nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores, a mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces. Bu da evin içinden çıkan parçalardan bir diğeri. Üstüne görüyorsunuz 1931'i kazımışlar. Artık bu bir kiliseden mi okuldan mı bilemiyoruz ama bayağı ağır. Pislik içinde tabii. Bunu şimdi hayata geri kazandıracağız. Bu benim en sevmediğim kısım. Böyle şeylerden inanılmaz tiksiniyorum. Diyeceksiniz ki madem böyle şeylerden tiksiniyorsun, sen orada nasıl yaşayacaksın? İnsan her şeyi öğreniyor. Ama temizlemek çok kötü. Evet, bunu evde bulmuştuk. Hayata kazandırmaya çalışıyoruz şimdi. Az önce sübabını dışarıya çıkardım. Şimdi şişirmeyi deneyeceğim. Eğer lastik sağlamsa bir el arabamız oldu demektir. Taktım sübabı. Şimdi şişiriyorum. Me faltó tanto el respeto y por mucho tiempo fue mi secreto. Ahora soy dueña. Yatağımız bu. Fakat somyasına birleştirilmiş. Altına sünger çuval muval koymuşlar. Biz bunu ters çevireceğiz. Şu kısmını üstte kalacak şekilde bırakıp bunun üzerine şişme yatak koyacağız. Ama önce temizlenmesi lazım. Ve bunun sökülmesi Zorunda lazım. mıyız? Başka çaresi yok. Altta latalar yok. Ha, çerçevesinde şey yok. Evet, latalar. Bunun üzerine şişme yatak koyacağız. Üzdü. Tamam. Yok, çok güzel. Hiç sıkıntı yok. İğrenç. Bak. Siz de görüyor musunuz? Şu örümcekler. Onların evi tabii burası, bizim değil. Dadam! Gelen bulutun güzelliğine bak. Evet. Örtü çok güzel, tutmaya karar verdik. Temizleyip masa örtüsü yapacağız. Samanlar da çöpe gidiyor. Bu da neredeyse bitti. Tava da var. Evet. Yeni gördüm. Kahve de var altta galiba. Kartondan ne istediniz? Şeyleri çekelim, raflar kalsın, bir şey koyarız belki. Tamam. Tuttum. Ay. Duy yokmuş. Başka bahara kaldı. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a perder la vida entera en tus temores.
alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía.